Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hız kesmeden hemen hemen her hafta bir videoyla mutlaka karşınızda olacağız ve olmaya da devam ediyoruz efendim. Ve dedik ki kadının beyanı esastır konusunu irdelemeye devam edeceğiz. Nedir bu beyan esası? Kadının beyanının esas alınması. Birçok insan bunu bilmiyor aslında. Öncelikle bunu açıklayalım istiyoruz. Kanun mudur, hüküm müdür, nedir? Biraz bundan bahsedelim öncelikle. Efendim, Yargıtay 5. Dairesi'nin 6284 sayılı kanunu dayanarak göstererek 2003 e, Taksim 4048 esası 2004-2528 sayılı kararının hukukçular arasında ilk olarak benimsenmesi sonucunda oluşan bir kavramdır beyan esası. Aslında kanun değil, bir ilke olarak benimsenmiş hukukçular arasında. Kanun, anayasada kesin hüküm belirtilen, açıkça belirtilmiş, uyulması zorunlu kurallardır. İlke ise daha çok prensip, duruş, düstur anlamına gelir. Her durumda geçerli olmayan anlamına gelir aslında. Ki keza bu ilkenin dayanağı da var. O da 6284 sayılı kanun. 6284 sayılı kanunu dayanak göstererek bu beyan esasını ilke olarak benimsemiş hukukçular. Bunu detaylı şekilde, yani kanunun ana metnini kızlarıma söyleyeceğim. Açıklama bölümüne bıraksınlar. Oradan isteyen bakabilir, oradan takip edebilir. Özetle efendim, bu kanun cinsel suçlarda ve kadına şiddetin uygulandığı durumlarda, delil yetersizliği olan vakalarda delil şartı aranmaksızın kadının beyanını esas alarak yargılama aşamasına geçilmesi anlamına geliyor bu yasa. Yani efendim, kadın ben şiddet gördüm diyerek savcılığa veya kolluk kuvvetlerine müracaat ederse herhangi bir delil aranmaksızın erkek evinden uzaklaştırılabiliyor. Dayandıkları iddia şu, yani bu hükmü uygulayan ve uygulatmaya çalışan tarafların iddiası şu: herhangi bir durumda kadının cinsel şiddet başta olmak üzere taciz gibi durumlara maruz kalması halinde bütün şiddet biçimleri de dahil bunu dile getirmesi çok da kolay değil, kolay bir mesele değil. Bunun ispatlanması da kolay değil. Özellikle tacizin ispatlanabilirliği de çok kolay değil. Kadının bunu dile getirmesi de kolay değil. Evet, yani bakıldığında bu çok zor bir durum kadın açısından. Yani hiçbir kadın namusunu ve iffetini ayaklar altına alarak ben tacize uğradım diyebilmesi çok zor. Yani bunu bu şekilde ifade etmesi gerçekten zor. Dayandıkları iddia bu. Bu kısım doğru. Yalnız bu işin çözümü kadının beyanını esas almak değil. Çünkü kadın, iddia ettikleri kadın bugünkü kadın değil. Yani o kadın bu kadın değil. Ve biz 2000 öncesi ve 2000 sonrası kadını ayırdığımızda özellikle ayırmamızın sebebi buydu. Bugünün kadını bu durumu bağıra bağıra zaten söylüyor efendim. Ekranlara çıkartıldı bu kadınlar ve ekrana çıkartıldı kadın. Ben kocamı sevmiyorum. Kocasının yüzüne söyledi bunu. Ben seni sevmiyorum. Çocuk da senden değil. Bunu söylerken de bir hicap duymadı. Hatta mutlu bir yüz ifadesiyle poz vererek bunu söyledi. Dolayısıyla o günün kadını bugünün kadını değil. Yani
Bu kadın o kadın değil. Dolayısıyla bunu ayırmamız lazım. Buradaki asıl mesele efendim, erkeğin kadına ilgi duyması, kadının da bu ilgiye karşılık vermesi, doğa devam ettiği müddetçe edecek olan doğal bir süreçtir. Geçmişten günümüze gelen ve süre gelen ve devam edecek, hayat devam ettiği müddetçe, insanlık devam ettiği müddetçe bu olgu devam edecek. Biz bu olguyu inkar edemeyiz. Buradaki hassas çizgi, bu ilgi ile taciz arasındaki fark, ince bir çizgi ve bizim o çizgiyi ayırmamız gerekiyor. Çünkü kadın erkek ilişkilerinde taciz ile ilgi duyma arasında hassas bir terazi var. O terazinin dengesi bozulduğunda, denge böyle hafif bir kaydığında bu iş tacize kaymaya başlıyor. Yalnız Türk'ün erkeği bunun ne kadar idrakinde? Burayı da önce bir tespit etmemiz lazım. Türkiye'de taciz başlı başına ayrı bir konu. Ayrıca incelememiz ve irdelememiz gereken bir konu ve bunu konuşacağız. Türkiye'de tacizin birden fazla nedeni var. Yani baskılanmış cinsel dürtü ve duyguların bunda faktörü var. Cinsel açlığın getirdiği faktörler var. Dolayısıyla oradaki nedenler farklı. Türkiye'de kadınların, yaşayan kadınların ben tacize uğramadım diyen ve diyebilecek olanların sayısı çok azdır. Yani nasıl diyeyim? 5 parmağımın 5'ini geçmez. Mutlaka ki hayatının bir yerinde ya sözlü ya fiziksel veya görsel bakışlar da taciz sayılır aslında. Tacizci bakış buradan gelir. Bir şekilde tacize maruz kalmıştır. Dolayısıyla şimdi bu mantığa göre, yani kadının beyanını esas alırsak Türkiye'de, bu esasa göre Türkiye'nin yarısından fazlasını bizim içeri atmamız lazım, hapse tıkmamız lazım. Bu beyan esasını dikkate alırsak. Değil, yani sorun başka bir şey, çözüm başka bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Değil, yani bu sorunun çözümü bu değil efendim. Tabii ki de efendim kadın açısından taciz hoş bir durum değil, mide bulandıran bir durum. Lakin çözümü beyan esası değil, sorun bu değil. Aksine bu ilke mağdur kadını erkek tarafından açık hedef haline getirirken taciz vakalarının da artmasına sebebiyet veriyor. Sorun farklı, çözüm farklı. Konuyu çok yanlış noktalara taşır bu. Buna dikkat edelim. Oturup kadını nasıl öldürtürüz diye düşünülmüş bir yasa gibi, böyle bir yasa gibi. Bu durum kendilerinin iddia ettikleri eşitlik ilkesi ile de çelişiyor. Anayasanın masumiyet karinesi ile de çelişiyor, insanı iftiraya açık hale getiriyor. Köşeye sıkışan kadın beyan esasına sarılıyor. Kendine dost tutan kadın da bu yasayı kullanıyor. Savcıya gidip patronuna mobbing uygulamak isteyen, patronunu dolandırmak isteyen kadın da bu yasayı kullanıyor. Savcıya gidiyor, ben tacize uğradım diyor. Savcıya gidip ben tacize uğradım dediği andan itibaren erkeğin derdini anlatması 3 yıl. Bu durum erkeği hırçınlaştırıyor. Şimdi erkek gidiyor, savcıya, devlete gidiyor, polise gidiyor. Karısı zaten halden anlamıyor. Kadının beyanı esas alındığı için erkek evden uzaklaştırıldı. Polise gidiyor, derdini anlatamıyor. Savcıya gidiyor, derdini anlatamıyor. Kadın zaten, kendi karısı zaten derdini anlamıyor. Ne oluyor?
hırçınlaşıyor. Kimse anlamıyor, beni kimse dinlemiyor. Bu saatten sonra kafasında kurmaya başlıyor. Sen mi benim hayatımı kararttın, ben de senin hayatını karartırım diyor ve kadını açık hedef haline getirmiş oluyor. Şimdi bu noktada erkek o hırçınlaşan yapı, o psikoloji öldürmeyi göze almaya başlıyor. Yani orada öldürmeyi göze almış oluyor. İşte bizim o öldürmeyi göze alana kadar olan süreci gözden geçirmemiz lazım. Öldürmeyi göze alan adamı hiçbir şekilde durduramaz hiçbir yasa. Zaten diyor benim hayatım kararmış, müebbet yatsam ne olur? Veya 3-5 ay yatıyorum çıkıyorum zaten ki keza bakın buraya da dikkat edin. Kadına beyan esası silahını veren uygulama erkeğe de ihal indirimi silahını veriyor. Bu ikisi ölümüne kapışır. Zaten diyor avukat beni bir çıkar kurmaya başlıyor. Avukat beni çıkar bir şey bulunur. Ki bunu düşünmese bile bunu düşünen vakalarda çok az rastladım. Yani avukat beni çıkartır nasılsa çıkarım mı kafasında kuran dosya sayısı da az. Kafasında kurduğu şey sen benim hayatımı mahvettiysen ben de senin hayatını mahvederim. Dolayısıyla orada kadını biz açık hedef haline getiriyoruz. Çünkü o saatten sonra kimseyi durduramazsınız. Oraya kadar gelene kadar olan süreci bizim irdelememiz gerekiyor. Orayı çözmemiz gerekiyor. Orayı çözersek ancak cinayeti engelleyebiliriz. Dolayısıyla efendim sapla saman birbirine karışıyor. Kanun yapıcı, kanun koyucu bunları bilmeden hareket edemez. Bizde kanunları kim yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi yani meclis. Biz milletvekillerini seçiyoruz. Milletvekillerinden oluşan kabinenin görevi kanun yapmaktır, kanun yazmaktır, kanunları düzenlemektir, vatandaşın sorunlarını çözmektir. Biz milletvekillerini bu heseple seçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani meclis kanunları yapar, adalet komisyonları, hukuk, adalet sarayları, hukukçular da bu kanunları uygular. Burada sorun kanunları uygulayanlarda değil, kanunları yapanlarda. Yalnız vatandaş, birey, bu bilince erişmemiş bireyler, insanlar hakimle, savcıyla, polisle muhatap oldukları için ilk etapta, ön tarafta devleti onlar olarak kabul ediyorlar. Yani savcıyı devlet kabul ediyor. Polisi devlet kabul ediyor. Keza öyledir. Yani devleti temsil eder zaten bunlar. Türk geleneğinde var bu. Dolayısıyla vatandaşın algısı aslında yanlış da bir algı değil. Dolayısıyla sorun ama bakın altını çizelim. Vatandaşa bunu özellikle izleyicilerimize anlatalım. Sorun yasaları, kanunları uygulayanlarda değil, kanunları düzenleyen ve yapanlarda. Sorun burada başlıyor. Kanun yapanlar, kanun yazanlar, düzenleyenler, düzenlerken ve yazarken kanunlarda boşluk bırakamaz. Kainat, evren boşluk kabul etmez. Art niyetli kişi veya kişiler gelir o boşluğu doldurur efendim. Dolayısıyla siz kanunları uygulayanlara boşluk bırakacak kanunlar veremezsiniz. Bu meclisin görevidir. Meclis yani kanun yapanlar boşluk bırakamaz. Bir diğer önemli nokta kanun yapanlar ve yazanlar bir tarafı başka bir tarafın vicdanına ve insafına bırakamaz. Bu durum erkeği kadının vicdanına bırakırken bu yasa kadının beyanı esastır yasası erkeği kadının vicdanına terk ederken
Aynı şekilde ihal indirimi de kadını erkeğin insafına terk etmiş oluyor. Kanunlar kadını erkeğin vicdanına, erkeği de kadının vicdanına bırakamaz, terk edemez. Aralarında adaleti tahsis etmek zorundadır. Konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın. Esen kalın efendim.